Merhabalar. Bugün İslam'ın altın çağından gelen, Batı'da Albumasar olarak tanınan, hem inanılmaz derecede etkili hem de bir o kadar tartışmalı bir figürü Ebu Maşer'i konuşacağız. Kendisi bir dahi miydi yoksa bir sahtekar mı? Hadi gelin bu gizemi birlikte çözelim. Tamam, konuya giriyoruz ama baştan uyarayım. Bu öyle baştan sona anlatılan klasik bir hayat hikayesi olmayacak. Bu daha çok birlikte kafa yoracağımız tarihi bir bulmaca gibi. İşte bütün hikayenin kilitlendiği nokta tam da bu soru. Ebu Maşer'in geride bıraktığı mirası anlayabilmek için önce bu temel sorunun, yani dahi mi yoksa sahtekar mı olduğu sorusunun peşine düşmemiz gerekiyor. Yani bakın, karşımızda birbiriyle taban tabana zıt iki farklı portre var. Bir yanda yazdıklarıyla yüzyıllar boyunca bütün Avrupa'yı etkilemiş dev bir astrolog, diğer yandaysa en meşhur eserlerinin bile aslında çalıntı olabileceği iddia edilen biri. İşte Ebu Maşer'in bütün gizemi bu ikilemde yatıyor. Ve işin en akıl almaz tarafı da bu. Bütün o efsaneli kariyerine, inanamayacaksınız ama tam 47 yaşına kadar başlamamış bile. Evet, yanlış duymuyorsunuz. Hayatını değiştirecek bu alana neredeyse 50 yaşında adım atıyor. Bu, hikayesindeki en inanılmaz detaylardan yalnızca biri. Peki, ama orta yaşlarına gelmiş bir hadis alimi nasıl oluyor da bir anda her şeyi bırakıp yıldızları incelemeye başlıyor? İşte bu noktada hikaye daha da ilginç bir hal alıyor. Bir saniye durup düşünelim. Hayatınızın neredeyse yarısını bir konuya adamışsınız. Sonra bir gün her şeyi bir kenara bırakıp bambaşka bir yola sapıyorsunuz. Ebu Muaşşer'i bu radikal karara iten neydi? Bu konuda elimizde birbirinden çok farklı iki rivayet var. Rivayetlerden ilki, en dramatik olanı, resmen bir zeka oyunu gibi. Bakın şimdi, Ebu Maşer o dönemin büyük filozofu El-Kindi'yi sürekli eleştiriyor. Kindi de onu susturmak için acayip zekice bir plan kuruyor, onu matematik ve geometriyle tanıştırarak dikkatini başka bir yöne çekiyor. Plan o kadar iyi işliyor ki Ebu Maşer bu konulara resmen takıntılı hale geliyor, oradan astronomiye geçiyor ve bir daha da Kindi'yi eleştirmek aklına bile gelmiyor. Diğer hikaye ise buna göre çok daha sakin diyelim. Buna göre Ebu Maşer hac yolculuğuna çıkmışken yolu devasa bir kütüphaneye düşüyor ve orada gördüklerinden o kadar etkileniyor ki hacdan vazgeçip kendine astronomi çalışmalarını adıyor. Şimdi hangisi doğru? İşte bunu kesin olarak bilmiyoruz. Bu da onun hayatındaki gizemlerden bir diğeri. Peki, bütün bu tartışmaları bir anına kenara bırakalım. Ebu Maşer tam olarak ne yaptı da bu kadar önemli bir isim haline geldi? Gelin şimdi onun asıl olayına, yani çığır açan çalışmalarının tam kalbine inelim. Aslında bütün felsefesinin temelinde o dönem için çok yaygın bir inanç yatıyor. Yani ay üstü alem dediğimiz o mükemmel, değişmeyen gökyüzü, bizim yaşadığımız bu ay altı alemini, yani kusurlu ve sürekli değişen dünyamızı devamlı olarak etkiliyor. Her şeyin özü bu. İşte onun bütün o karmaşık felsefesini özetleyen parlak fikir de bu. Yani diyordu ki, eğer yıldızlar mevsimleri getirebiliyorsa, denizi yükseltip alçaltabiliyorsa, neden bizim karakterimizi ve psikolojimizi de şekillendirmesin ki? Mantık buydu. Sadece fiziksel dünyayı değil, insanın iç dünyasını da etkilediklerini savunuyordu. En önemli katkılarından biri neydi biliyor musunuz? Gelgit olayına, yani okyanuslardaki suların yükselip alçalmasına bilimsel bir açıklama getiren ilk kişilerden olması. Ve bu bilgi onun o meşhur kitabı El Medhelül Kebir aracılığıyla bütün Ortaçağ Avrupa'sına yayıldı. Bu o dönem için devrim niteliğinde bir şeydi. Zaten bu yüzden eserleri yüzyıllarca astroloji konusunda bir numaralı kaynak oldu. Ve şimdi hikayenin en başına, o büyük gizeme geri dönme zamanı. Bütün bu inanılmaz başarıların üzerindeki o kara bulutlara, yani intihal iddialarına. Düşünün, 47 yaşından sonra bir alana giriyorsunuz ve 35'ten fazla temelli eser yazıyorsunuz. Bu gerçekten akıl almaz bir üretkenlik. Hatta belki de şüphe uyandıracak kadar akıl almaz bir üretkenlik. İşte o can alıcı soru da tam burada ortaya çıkıyor. Sadece biz değil, o dönemde yaşayanlar da, günümüz tarihçileri de aynı soruyu soruyor. Hayatının bu kadar geç bir döneminde başlayan biri, bu kadar çok temel ve önemli metni tek başına yazabilir mi? Bu gerçekten mümkün mü?
Üstelik suçlamalar da öyle havada kalan iddialar değil. Doğrudan en meşhur eserlerini hedef alıyor. Mesela en bilinen eseri El Methalül Kebir için deniyor ki bu kitap aslında alim Sind bin Ali tarafından ona hediye edilmişti. O da üzerine kendi adını yazıp yayımladı. Diğer kilit eserleri için de benzer ve ciddi suçlamalar var. Ve şunu da eklemek lazım, bunlar sadece geçmişte kalmış eski dedikodular değil. Bugün yapılan modern akademik araştırmalar bile bu intihal iddialarının altında bir gerçeklik payı olabileceğini, hatta yüksek ihtimalle olduğunu söylüyor. Sonuca doğru gelirken görüyoruz ki Ebu Mahşer'in geride bıraktığı miras ne kadar parlaksa bir o kadar da karmaşık. Gelin şimdi bu inanılmaz ve çelişkili hayat hikayesini bir toparlayalım. Düşünsenize tam 100 yıllık bir ömür ve bu uzun ömrün en verimli, en üretken ve en etkili dönemi çoğu insanın artık emekliliği düşündüğü bir yaşta 47'sinden sonra başlıyor. Bu zaman çizelgesi bile tek başına onun hayatındaki o inanılmaz dönüşü ve çelişkileri gözler önüne seriyor. Yani en sonunda elimizde kalan şey bu ikili miras. Bir tarafta kitapları onlarca dile çevrilmiş ve bütün Batı düşüncesini derinden etkilemiş bir bilge var. Diğer tarafta ise en temel fikirlerinin kökeni ciddi hırsızlık suçlamalarıyla gölgelenmiş bir şüpheli. Peki, şimdi sıra sizde. Ne diyorsunuz bu işe? Ebu Maşar, var olan bilgileri toparlayıp mükemmel bir şekilde sunan parlak bir sentezci miydi? Yoksa sadece usta bir hırsız mı? Ve belki de asıl sormamız gereken soru şu. Bir fikri yayan kişi onu kendisi yaratmadıysa bu o fikrin etkisini veya değerini azaltır mı? İşte bu sorular sanırım Ebu Maşer'in mirası kadar kalıcı ve üzerinde düşünmeye değer.